Değerli arkadaşlar merhabalar. Ziraat Yüksek Mühendisi Eren Vural. Bursa'nın Karacabey ilçesinden herkese selam olsun. Değerli Mehmet İzbak hocamızın köyündeyiz. Kendisi bugün katılacaktı fakat Gönen'de bir merasimden dolayı Gönen'e kadar gitti. Bugün katılamayacak. YouTube'dan Murat abimiz bizleri buldu. Davet ettiler. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bahçe yeni bir yatırım yapmış. 8 ekalık bir yer almış arkadaşlar. Sıkıntılarını sizlere, yani daha başlamadan önce, bir ay önce almış bahçeyi. Daha böyle bir çalışmalara başlamadan önce Eren hocamızı bir davet edelim. Doğru yolu yönlendirebiliyorsa ne mutlu bize dedi. Biz de geldik Karacabey arkadaşlar. Bugün 2 gün buradayız. Buradan sonra da Mustafa Kemal Paşa'da bir programımız var arkadaşlar. Dün geldik buraya. Buraya gelmeden önce arkadaşlar bu bahçe sıkıntılarını anlatmadan önce 2-3 şeye değineyim. 2 haftadır takipçimizin biri yazıyor, Eren hocam işte hasatta, şimdi hasata doğru da yaklaşıyoruz. Hasatta hangi makineleri kullanalım, toplama makinesi? Şimdi ben cevap vermedim geçen haftaki sorusuna. Bu hafta bir daha soru sormuş. Cevap vermediğim için özür diliyorum. Şöyle cevap vermememin sebebi güzel bir videoyla zaten ben onu çekecektim. Görsel olarak anlatacaktım. Dün bir daha sorunca dünkü paylaşımı cevap vereyim dedim ben. Şimdi arkadaşlar benim bahçelerimde budamadan sonraki süreçlerde makine kullanılmadığı için, tamamen elle toplandığı için ben hiç kimseye makine önermedim. Benim hiçbir müşterim arkadaşlar makine kullanmıyor. Çünkü makineye gerek duymuyoruz biz. İlla hocam bir marka önerir misin? Ben hiçbir şekilde marka önermiyorum arkadaşlar. Eğer ki özelden yazarsanız bir iki tane bilindik marka var, onu önerebilirim. Ama şöyle piyasada biri tarak sistemi var, bir de çengel sistemi var. Şimdi bu çengel sistemi de önermiyorum. Niye? Eğer sizin bahçeniz böyle dikse, bakımsızsa arkadaşlar, ona siz çengeli kesinlikle tutturamazsınız. İkincisi tarak sistemi. Yani o tarak sistemi de buna kesinlikle tutturamazsın. Yani sizin zeytinler, şekiller böyle olacak ki arkadaşlar, goble şekli olacak ve dallarınız yatay olacak ki arkadaşlar, açıyla siz o çengeli arkadaşlar tutturabilirsiniz. Ama böyle dikse tutturamazsınız. Diğeri ise tarak sistemindeyse arkadaşlar şöyle, onu pek önermiyorum. Çünkü onu genelde tıkanıklık yapabiliyor. Eğer ince ara yapılmadıysa, kuru dallar varsa tıkanma yapıyor ve sizin bir sonraki yılın meyve gözlerini arkadaşlar zedeleyebiliyor. Buradan yazabilir. Benim bütün müşterilerimde arkadaşlar bu sıkıntı yok. Zaten tepeyi körelttiğimiz için, işimiz eteklerde olduğu için ve Edremit'lerde ise trile gibi budadığımız için arkadaşlar, benim kendi çiftçilerim hasat makinesi kullanmıyor. Eğer anlayamadığınız bir nokta varsa arkadaşlar YouTube'dan sorunuzu sorabilirsiniz. Bir diğer konu ise, biliyorsunuz arkadaşlar, ben önce ilk 2 yıl Karacabey'de okudum. Lisans ve yüksek lisansı Bursa'da tamamladım. İlk Karacabey'e otobüsle geldiğim zaman arkadaşlar sağa sola bakınıyorum. Abi bu arada kusura bakmayın, bir de birkaç konuya değiniyorum, ondan sonra bahçenize geleceğiz. Otobüsle geldiğim zaman Karacabey'e doğru bir giriş yaptık. Allah Allah dedim, ben burada mı okuyacağım? Bu ilçede de mi okuyacağım? Tabi o zaman pek ziraat merakımız yoktu arkadaşlar. Neyse ilçeye bir geldik, kader işte. Orada bitirdik. Şimdi bu köylüye, bu ilçeye arkadaşlar hizmet vermeye geldik. Nereden nereye? Bunu bir sizlere arkadaşlar söylemek istedim. Şimdi gelelim bahçemize. Abi öncelikle teşekkür ediyoruz bahçeye davet ettiğiniz için. Abimiz Bursa merkezde oturuyor. Karacabey'de böyle bir küçük bir yatırım yapmışlar. Şimdi arkadaşlar bizim bu bahçemizin sıkıntısı şu. Ben olsam bu bahçeye girdiğim zaman, bir de şöyle. Bugün Murat abimiz bizi bu bahçeye neden çağırdı? Şimdi diyebilirsiniz ya Eren hocam, yazdan beri sizi takip ediyoruz. Hep bahçelere mi gidiyorsunuz? Arkadaşlar benim bir ay sonra budamalarım başlayacak. Benim asıl işim budama. Böyle rica edip çağırdıkları zaman da arkadaşlar bahçenin sıkıntısını söylüyoruz. Nasıl budanmalı, nasıl meyve vermeli? Burası tahmini 6-7 yıldır arkadaşlar bakım yapılmamış. Ve üzerinde meyve yok. Olan meyve de hepsi yerde zaten. Biz burayı meyve olarak görmeyeceğiz. Biz burayı ilk bir yıl boyunca arkadaşlar ağır bakıma sokacağız. Yabancı mıyım? Hayır, bu bahçeye yabancı değilim. Çünkü benim asıl işim bu tür bahçelerle ilgilenmek. Meyve vermeyen,
elini ayağını bulaştırmış bahçelerle 2 yıl sonra zaten teslim ediyoruz. Nasıl? 2 yıllık bir süreç bu benim için. Nasip olursa bu bahçenin budamasını alırsam, ki zaten hepiniz şahit olacaksınız arkadaşlar, 2 yıl sonra teslim edeceğim. Benim zaten videolarımı görüyorsunuz. 2 yıl öncesi ve 2 yıl sonrası. En fazla 2 yıl ilgileniyorum. En başta vaat ediyoruz. 2 yıl sonra da arkadaşlar sonucu görüyoruz. Bugün buraya geldik. Ablacığım, çok güzel sorularınızı sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Oğlunuzda soru gelmeyecek. Abide de gelmeyecek. Şöyle bir şey. Hangi bahçeye gidersem gideyim, eşlerden biri çok böyle hiperaktif oluyor. Biri de pasif kalıyor arkadaşlar. Dengeliyorlar hocam birbirine. Yani mutlaka eşlerden biri bahçeyi çok seviyor. Diğer eşten biri ise, bu erkek olur bayan olur, biraz geri adım atıyor. Burada sanki ablayı biraz daha azimli görüyorum ben. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Zeytin ağacını mesela ne kadar zamanda sulamak gerekiyor? Zeytin ağacını ne kadar sürede sulamak gerekiyor sorusu şöyle arkadaşlar. Abla, benim hep bir tabirim var. Bir bahçeyi çok sulamak ve düzensiz sulamaktansa hiç sulamayalım daha iyi. Bu bahçeye bakıyoruz. Yıllarca sulanmadı. Ama bu kurumalar sulamayla alakalı değil. Bu kurumalar tamamen budanmadığı için, el sürülmediği için bu halde bu ağaçlarımız bizim. Yaklaşabiliriz Murat abi. Yaklaşalım. Hepsi çıtır çıtır, görüyor musun? Buralar kupkuru. Dibine bakıyoruz. Yukarıda bir stres olduğu zaman alttan mutlaka arkadaşlar ağaç kendini gençleştirmek isteyecektir. Alttan çıkan filizler, bir nevi piçler ağacımızı gençleştirmek istediği için çıkar. Yukarıda mutlaka ters giden bir durum vardır. Bakın mesela son meyve. Şöyle yaklaşın Murat abi. Son meyveye bakın. Tek yeşil olan bu iki zeytin. Ve halka leke. Eğer yaklaşabiliyorsak çok iyi olacak. Halka lekeyi de görüyoruz. Yani bir tarafını hastalık basmış, bir tarafını zararlı basmış. Gene zeytin taneleri direnmiş arkadaşlar. Gerisine bakıyoruz. Çok zor şartlarda arkadaşlar bu zeytin tanesi uca kadar gelmiş. İnşallah bunu kurtaracağız arkadaşlar. Şimdi bu ağacımızda yoğun bir şekilde halkalı leke. Dur, ben şimdi geleceğim buraya. Yerdeki yapraklar arkadaşlar hepsi halkalı leke. Yoğun bir şekilde halkalı leke, yoğun bir şekilde güve zararı ve yoğun bir şekilde antraknoz var arkadaşlar. Baktığımız zaman bizim ağaçlarımızdaki en büyük sıkıntı neydi? Halkalı leke ve zeytin sineği ve güveler. Bugün bizim ağaçlarımız bunlara maruz kalması arkadaşlar, ölüme terk ettiğimizden dolayı. Gövdeye bakın, o gövdeyi bir gösterebilir misin abi? O da bakır atılmadığından dolayı mantari hastalıklar dolmuş, yosunlaşmış arkadaşlar. Yani ben burada tarla sahibini üzmek istemem ama bir zeytindeki bütün hastalık ve zararlar hepsi bu bahçede mevcut. Önemli olan olumsuz düşünüyoruz ama olumlu çözümler de sunabilmek. En fazla 1 yıllık ağır bir bakımla arkadaşlar bu bahçede çok güzel verim elde edebiliriz. Şimdi ne yapacağız? İlk işlem. Ablacığım, isim neydi? Zuriye. Züriye ablacığım. Şimdi öncelikle şu dipleri temizleriz biz. Evet. Mutlaka onları çıkarmalıyız. Ondan sonra varsa ikili üçlü dal teke çeviririz. Ondan sonra yukarıya giden bağlantıyı tamamen keseriz. Ondan sonra kurumalar olan, yapılmayan ince araları tamamen keseriz. Baktığımız zaman çok şekilsiz bir ağaç ortaya çıkar. Bu normal. Çünkü ilk yılda bu olmak zorunda. Sizin makas vurduğunuz her yerde, makas vurduğunuz her daldan mutlaka bir sonraki yıla yeni sürgünler çıkar. Önümüzdeki yıl bu bahçeden meyve beklemeyin. Önümüzdeki yıl sürgüne çalıştırmamız lazım. Ağacın fotosentez yapabilmesi için şeye ihtiyacı var. Yaprağa ihtiyacı var. Meyve verebilmesi için de yaprağa ihtiyacı var. Her türlü yeşil aksama ihtiyacı var ağacın. Yeşil aksam yaptıktan sonra, ağacımızı garantiye aldıktan sonra istemediğimiz kadar meyve elde edeceğiz. Hangi dibi temizleyeceğiz hocam burada? Hangisini? Çıkan dipler var ya, sadece Evet. bizim tek gövde kalacak. Hangisi kalacak? Şunu alacağız, şunu alacağız, şunu alacağız, şunu alacağız. 1, 2, 3. Şu yan tarafı da alacağız. Şimdi şöyle, kökten tek dal gelmesi çözüm değil. Önemli olan tek daldan sonra da eşit bir şekilde dağılım çok önemli.
tepeyi kesinlikle kesiyoruz. Tepe bağlantısı olmaması gerekiyor. Yani şu ağaca bir bakın. Murat abi gösterin. Ben de oraya geçeyim. Biz ağaçta şu anda ağacın formu şu. Biz ağaçta şunu isteyeceğiz. Görüyor musunuz? Tepeye giden hepsi, ince aralar hepsi kesilecek. Mesela şuna bir gelelim. Sağdaki %50'lik bir kısım gidecek budamalarda. Soldaki şu tek gidecek. Tek dal kalacak, görüyor musun? Tek dal kalacak. Onun üstteki de %50 kısım gidecek. Merak etmeyin. Kestiğiniz dal kadar bir sonraki yıla yeni sürgünler gelecek. Artık tecrübe oluşturduk arkadaşlar. Üzülmeyin. Bu sefer de bizi arayacak Züriye abla. Ya Eren hocam sen ne yaptın bahçeyi? Hepsini kestin, dünya kadar sürgün verdi. Ne yapacağız diyecek. Ki bunları en başta anlattığım zaman da 2 yıl sonra hatırlatıyoruz. Tarla sahibine. Bir şey daha gülesim geldi şimdi Züriye abla. Hani ilk geldiğinde bir sürü sorular vardı ya. Şimdi gitti. Arkadaşlar şöyle bir şey. İlk geldik masada dedim ki Züriye abla çok soru soruyorsun. Tarlaya gittik mi bol bol soru sor. Yoksa soru gelmiyor. Şimdi ablamız da sustu. Acaba neyden kaynaklanıyor abla? O insan herhalde geziminde var. Abi bak hangi bahçeye gitsek aynı şey oluyor. Doktora da gitsen aynı şey oluyor. Vallahi bak. Tabii. Züriye abla baktım size sorular soruyor, şimdi soru yok. Ama aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz abi. Ya biz herhalde bütün sorulara cevap veriyoruz ya da öyle bir dinliyorsunuz. Şimdi abla sorun. Abi o kadar konuşuyorum ki. Onlar tamamen ölü doku. Bunlar hepsini kesiyor. Onların uzaklaşması lazım. Bak mesela bunlarda yeşil yosun var. Bu tarafta o kadar yok herhalde. Neden? Senin dediğin kendi Mesela ilaç bak söylemek. Onun bu yüzünde var. Bunların da arka yüzünde var. Tabii. Mantar genelde rüzgarın gelmeyeceği yönden. Bak şu an bu yönden geliyor. Rüzgarın olmayan yönünde mantar var. Mesela şuna bakın. Tamamen gidecek o. Tamam bal petekte, zeytin etekte diyoruz ama bu etekten çıkmış arkadaşlar. Bunu yönlendirme olmadığı için. Bakın mesela tamamen kuru. Yani bazı bahçelerde katliam yapıyoruz ya arkadaşlar. Burası da katliam yapılacak bahçelerden biri. Yani katliamlık bir bahçe diyebiliriz. Evet. Onun için tarla sahibini pek istemiyoruz biz tarlada. Yok onlar Gelelim birkaç ağaca daha yönelelim. Mesela bu da aynı şekilde. Yani sistem aynı. 250 ağaç varsa arkadaşlar hepsinin sıkıntısı aynı. Yani ben şu ana kadar 10 dakikalık videoda size ilaç ya da gübre önerdim mi? Şu anda bahçede halka leke çok fazla. Zeytin güvesi çok fazla. Ondan sonra mantar çok fazla. Ben hiç bunları saydım mı? Bunlar tamamen budamayla. Güve mesela tamamen budama. Halka leke, budama. Ondan sonra o gövdeki mantarlar tamamen budama. Yani ilaç önerdiğimiz bahçelerde mutlaka oluyor. Toprakla alakalı bir sıkıntımız yok. Burası Karacabey. Karacabey verimli topraklar. Buradan da Kemalpaşa'ya gideceğiz birazdan. Buralar hep verimli topraklar. Ne ekersen bol bol ürün alırsın. Bak mesela şu ağaçta bak sarılar yukarı Gel doğru bakalım. çıkmış. Neden? Buyur abla gel. Sadece yukarı çıkmamış. Bu her yere gitmiş. Evet, bunlar ağacın öz suyunu emiyor. Öz suyunu emdiği için tamamen kuruma gerçekleşiyor. Yani bu ağaca ne zaman denk geldik biliyor musun? Tam ölüm sona kadar geldi. O zaman siz kurtardınız bu bahçeyi. İnşallah. Bir ay önce aldınız. İnşallah. Bu bahçe çok güzel bir bahçe olacak. İnşallah, inşallah. Yani ölümle şu an baş başa ve şu an el atıyorsunuz bu bahçeye. Ta uca kadar gelmiş hocam. Uca kadar gelmiş. Yani çoğu çiftçilerimiz de şunları besliyor. Belki yarın bir gün yeşerir diye bekliyor. Bak bazılarında öyle bir şey yok. mesela bak ilerideki ağaçlarda da bak Eren Bey var. Evet. Onlarda. Hepsi gidecek onlar. Hepsi. Bildiğiniz katliam. Şimdi arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi kanal benim diye söylemiyorum. İnanın bazen ben bile videolarımı evde açıp izliyorum. Bir şeyler kapmak için. Bakın bugün bir ay önce bizim Murat abimiz izledi, gördü, denk geldik bizim sayfamız ve geldik ağaçlarına dokunabiliyoruz. Bugün sizler de birçok zeytin ağaçlarını kurtarmak için ya da birilerinin ağaçlarına dokunabilmek için sizlerden de ricam
kanalımızı eğer beğeniyorsanız ve Nice Murat abilerin de görmesini istiyorsanız arkadaşlar, linkimizi paylaşmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ne kadar çok çoğalırsak arkadaşlar, o kadar Murat abilere, o kadar Züriye ablalara ulaşırız. Peki bunların mesela altları nasıl? Şimdi temizlememiz gerekiyor mu? Şu an bu tamamen budamacıya ait. Şu an zaten otları temizlerseniz bile tohumunu attı. Şu an kendinize bir yük yapmayın. Yani bana sorarsanız bunlar zaten toprağa hep azot sağladı aslında. Toprak çok zengin şu anda. Evet. Yani size bol miktarda zeytin, meyve de verir. Fakat neresinden meyve versin? Doğru ya. Bakım istiyor. Yani budama. Evet. Bugün önemli bir konu olmazsa inan mühendisliği bırakıp da tarlalarda budama yapmazdık. Bak buraya geldik, ne dedik? 10 dakikadır, 20 dakikadır. %99'u tamamen budamayla alakalı. Ve çok zor bir budama bu. Arkadaşlar şöyle bir zor bir budama. Burada tamamen gençleştirme yapılacak. Dip temizliği olacak. İnce araya olacak. Şekil budaması olacak. 3, bizim temel budama stilimizi bu ağaçlarda dokunduracağız. Ne zaman şekil budaması vereceğiz? Önümüzdeki yıl. Ağaç festen gibi olacak ya, önümüzdeki yıl. O zaman da arkadaşlar biz burada şekil budaması yapacağız. Ondan sonra istemediğiniz kadar meyve, ufak tefek bir ilaçlı programıyla arkadaşlar, doğru ilaç programı, doğru gübreleme, doğru zamanda yaptığınız zaman az masraflı arkadaşlar, maksimum verim almak için doğru ilacı, doğru etken maddeyi, doğru zamanda, doğru uygulama yaparak başarıyı elde edersiniz arkadaşlar. Peki zeytin ağaçlarının dibine hayvan gübresi gerekiyor mu? Şöyle söyleyeyim. Şimdi hayvan gübresi ne yapar? Biraz da azotça toprağı besler ve organik azot sağlar. Şimdi o kadar geniş bir konu ki abla bu. Bugün tavuk gübresi atayım mı dersin? Eğer suyun yoksa ağacı yakar. Tavuk gübresinin içerisinde yumurta tavukları var, köy tavukları var ve piliç tavukları var. 40 günlük piliç tavuğun gübresini atarsan eğer bahçeye, bu tamamen kimyasal. Biz isteriz ki organik tavukların, organik beslenen tavukların gübresi daha faydalı. Mesela büyükbaşın. Büyükbaşa geldiğimiz zaman, büyükbaşta ise 8 laktasyon, yani 8 doğum geçirmiş bir ineğin gübresiyle 1 yıllık düvenin gübresi çok farklı. 8 yıllık bir ineğin gübresini atarsan sindirim sistemi artık yıprandığı için besini yediği gibi, affedersin, dışkıyla atar. Bu da size sürekli otlanmayı sağlar. 1 yıllık düvenin ya da 1 yıllık dananın sindirim sistemi kuvvetli olduğu için bütün parçaları enzimle parçalar. Yani besin değeri olarak toprakta daha etkili olur. İsteriz ki 1 yıllık hayvanın daha iyi. Koyun, keçiğin ise çok farklı. Bu gübre tamamen başlı başına bir konu aslında. Yani normal bir hayvan gübresi oldu mu yeterli bizim için. Şöyle, bizim topraklarımız şu an çok verimli. Fosfor olarak burası çok iyi. Potasyum çok iyi. Organik madde çok az. Organik madde de az olduğu zaman bizim ağacımız topraktaki fosforu, potasyumu alamaz. Niçin? Toprakta organik madde olmalı ki bitkiyle fosfor arasında bir köprü oluştursun organik madde. Ona ne yapılabilir? Ona ne yaparsın? Yeşil gübreleme, otlandırma, fi, bezelye, leonardit, hümik asit, bunlar basit şeyler. Bu Karacebe'de çok tavuk çiftlikleri var. Konuşursunuz, anlaşırsınız. Madem ilk yılda çok büyük bir iş yapacaksınız burada, yani buraya nereden baksanız bir 4-5 ramok da hayvan gübresi ya tavuk gübresi koyduğunuz zaman önümüzdeki yıllar için, bu yılda madem sağlam bir budama yapacaksınız, sağlam bir işçilik yapacaksınız, hepsini bir yılda yapın. Ben mesela otlandırırım burayı. Yatacaksınız eğer şu sıra üzerine ot ilacı atarsınız. Zaten 200 ağacınız var. Çapalarsınız, edersiniz. Peki zeytin ağaçlarının dipleri böyle kazılması gerekiyor mu? Bunlar artık büyük ağaç olduğu için sıkıntı değil. Biz ilk 3 yaşındaki fidanlarda istiyoruz abla bunu. Yani büyük ağaçlarda gerek yok. O kökler artık aşağı doğru indiği için zaten bu pullukla kazdığınız zaman kılcal kökler burada bizim. O her türlü hava alıyor. Yani siz budamayı yaptıktan sonra diğer işler hepsi boş abla. Göreceksiniz zaten. İnşallah. Bak şu an meyvem bile yok. Hasata girecek misiniz buraya? Yok yani. Gerek yok. Eğlenceli. O da zaten zeytin sineği girer bugün yani içine. Onları da döker. Yani. Kendimize kadar bir şey çıkarsa çıkar. Belki 3-5 kilo. Ha bu bizim bahçeden diye alabiliriz.
da nasıl Bunun olur budaması onu da ne zaman bilemiyorum. oluyor? Budaması Ekim sonunda, buralar biraz soğuk iklim olduğu için biraz bahara bırakmak lazım. Karacabey çünkü her 5 yılda bir mutlaka bir don vuruyor buraya. Riskli bölgeleri daha çok Şubat sonu Mart ayına bırakıyoruz biz. Ya ben kendi programım Ekim sonunda başlıyor. Bahçenin konumu, iklim, uzaklığa göre ilk sıraya koyuyorum ben. Ekim sonunda başlıyor bizim budamalar. Şimdi arkadaşlar haftaya Allah nasip ederse 28 Eylül oluyor herhalde. Bodrum'da olacağız. Muğla Bodrum'da olacağız. Oradaki arkadaşlar görüşmek isterlerse oradayız biz haftaya pazar günü. Buradan da Mustafa Kemal Paşa'ya geçeceğiz arkadaşlar. Bizden bu kadar. Bahçenin sıkıntısı az çok gördünüz arkadaşlar. Sorularınız yoksa eğer Teşekkür ediyoruz. başka bir ilde, başka bir ilçede arkadaşlar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.